2026 yılının herhangi bir akşamında sosyal medya tek bir görüntüyle çalkalanıyor olacak. Gökyüzünde aniden beliren, daha önce orada olmayan oldukça parlak bir cisim. Görmek için sadece birkaç gününüz var desem, gökyüzünde nereye bakacağınızı biliyor musunuz? Ya da göreceğiniz o şeyin yeni bir yıldız değil, evrenin en güçlü termonükleer patlamalarından biri olduğunu, ben Efe. Bugün size hayatınızda çıplak gözle görebileceğiniz en güçlü ve en nadir patlamayı, T. Coreana Borealis'i yani gökyüzündeki saatli bombayı anlatacağım. Hazırlanın çünkü 80 yıllık bekleyiş bu yıl sona eriyor. Tarih boyunca gökyüzünde normalde gözle görülmeyen çok sönük bir nokta birdenbire parlak bir yıldız gibi belirip parlıyor ve çok kısa süre içerisinde yok oluyor. Tabii ki bu nadir ve enteresan olay bütün tarihi kaynaklarda yerini alıyor. Ancak bilinen ilk bilimsel gözlem bundan tam 160 yıl öncesine dayanıyor. 12 Mayıs 1866 gecesi amatör bir astronom gökyüzünde daha önce orada olmayan oldukça parlak bir yıldızı fark etti. Yine dönemin önde gelen astronomlarından William Huggins bu yıldızın ışığını analiz ederek bunun bir parlama değil patlama olduğunu keşfetti. Yani ilk kez yıldızların yalnızca parladığı değil, aynı zamanda patlayabildikleri de ortaya çıkmıştı. Ancak işler bu patlamadan 80 yıl sonra karışmıştı. Çünkü yine aynı nokta, yine aynı şekilde 80 yıl sonra 9 Şubat 1946'da patlamış ve aynı parlaklığa ulaşıp birkaç gün içinde yok olmuştu. Yani bir yıldız 80 yıl sonra ikinci kez aynı şiddette patlamıştı. Peki bu nasıl mümkün olabilir? Aslında mümkün değil çünkü yıldızlar yalnızca bir kez ölür ve süpernova patlaması ile yalnızca bir kez patlarlar. O yüzden bu olayın nasıl yaşandığını anlayabilmemiz için daha da eskiye gitmemiz gerekiyor. Bu gizemli nokta ve patlamaları hakkında bilinen en eski kayıtlar 1217 yılına dayanıyor. Alman manastırlarında 1217 yılının sonbaharında gün batımından hemen sonra batı ufkunda büyüleyici bir işaret görülmüş. Astrologların Ariadne'nin taçı, bugünkü adıyla Coreana Borealis dediği bölgede normalde çok sönük olan bir yıldız aniden muazzam bir ışıkla parlamaya başlamış. Manastırın baş rahibi bu parlamayı gökyüzüne doğru yükselen devasa ve çok parlak bir ışığın demetine benzetmiş. Bu olay o sonbahar boyunca günlerce gözlemlenmiş ve ardından yıldız sessizce eski sönük haline geri dönmüş. Yani en eski kayıtları ve kayıtlar arasındaki zaman farklarını incelediğimizde şunu fark ediyoruz. Bu nokta tarih boyunca 80 yıl aralıklarla 11 kez patlamış ve 3'ü tespit edilip kaydedilmiş. Peki bir yıldızın yalnızca bir kez patlayabileceği biliniyorken nasıl oluyor da bu nokta defalarca kez patlayabiliyor? Gelin T. Coreana Borealis'i yakından inceleyelim. T. Coreana Borealis, adını da ondan aldığı üzere Coreana Borealis yani kuzey tacı takım yıldızında bulunan ve bizden 3000 ışık yılı uzaklıkta bulunan bir yıldız sistemi. Sistemi diyorum çünkü orada bir yıldız değil 2 yıldız aynı anda bulunuyor. Tıpkı evrende gördüğümüz tüm yıldızların %70'inin çift yıldız sistemi olması gibi bu da bir ikili sistem. Bu sistem içerisindeki 2 yıldız aynı anda ancak farklı kütlelerle doğmuşlar ve farklı kütlelere sahip olmaları da bu patlamaların arkasındaki fiziğin temel taşı. Aynı anda doğan bu farklı kütleli yıldızlar bu farklılıklarından ötürü ömürlerini farklı yıldızlar olarak geçirip yine farklı zamanlarda ölüyorlar. Çünkü daha yüksek kütleli yıldızlar daha sıcak olup daha erken ölüyorlar. Görece küçük olanlar ise biraz daha uzun yaşayabiliyorlar. Bu noktada yıldızlar arasındaki en toksik ilişki ortaya çıkıyor. Büyük kütleli yıldız ömrü boyunca daha parlak oluyor ve buna bağlı olarak daha kısa bir ömre sahip oluyor. Ömrünün sonuna geldiğinde ise süpernova patlamasıyla patlayıp ölüyor ve geriye oldukça yoğun beyaz bir cüce kalıyor. Ancak bu süre zarfında sistemdeki diğer yıldız halen ömrünü tamamlamamış durumda olup yaşlanmaya devam ediyor. İkinci yıldız da kütlesi mertebesinde yaşadıktan sonra ölme aşamasına geliyor, soğuyup genişlemeye başlıyor ve bir kırmızı dev halini alıyor. Bu noktada oldukça yoğun olan beyaz cüce toksik bir şekilde ölmekte olan yıldızın dış katmanını sürekli kendine doğru çekiyor. Bir noktada kırmızı dev katmanlarını koruyamıyor ve kütle beyaz cüceye doğru akmaya başlıyor. Ancak fizik kuralları gereği madde doğrudan beyaz cüceye düşmek yerine bir disk halini alıyor, birikiyor ve ısınıyor. Hatta ısınma o kadar çok yüksek seviyelere ulaşıyor ki sistemin parlaklığı artıyor. Bütün bu süreç boyunca sistem stabil bir parlaklıkta madde aktarımına devam ediyor ve sanki sıradan bir yıldız gibi gözüküyor. Bu ışık zaman grafiğinde de gördüğünüz gibi yaklaşık 70-75 yıl gibi bir süre boyunca madde aktarımı devam ediyor, yıldızın parlaklığı değişmiyor.
Ancak bir noktada enteresan bir olay yaşanıyor. Maddenin birikimi sonucunda diskteki yoğunluk, sürtünme ve sıcaklık öylesine artıyor ki bir noktada hidrojen atomları iyonize olmaya başlıyorlar. İyonize olan atomlar diskin akışkanlığını azaltıp sürtünmeyi devasa bir biçimde arttırıyor ve bu diskteki atomlara doğal bir frenleme etkisi yaratıyor. Ve yavaşlayan kütle yörüngeden beyaz cüceye doğru düşmeye başlıyor. Bu düşüş devasa bir enerji açığa çıkararak diskin parlaklığını arttırıyor. Örneğin bu grafikte gördüğünüz gibi 1946 yılından 2015 yılına kadar stabil olan parlaklık bu noktada birden artıyor. İşte bu evreye süperaktif evre deniyor ve bu evrenin gözlemlenmesi sistemde stabil aktarımının bozulduğunu, geri sayımın başladığını gösteriyor. Yani süperaktif evrenin 2015 yılında gözlemlenmiş olması bu sistem için geri sayımın başladığının en büyük kanıtı. Ancak sonrasında bilimin henüz nedenini anlayamadığı bir olay yaşanıyor. Birdenbire sistem çok kısa süre içerisinde sanki hiçbir şey yaşanmamış gibi eski parlaklığına düşüyor. Bu noktada henüz kesin olmasa da teoriler madde aktarımının o kadar çok hızlanıp yıldız etrafında aniden toz bulutu oluşturduğunu, bunun aniden yayılan ışığı bloke ederek yıldızı sönükleştirdiğini ve bu süreçte beyaz cüceye düşen kütle miktarının tavan yaptığını iddia ediyor. Ancak açıklaması ne olursa olsun parlaklıkta görülen bu ani düşüş beyaz cücenin kabuğunun sınırlarının zorlandığını ve sadece birkaç ay içinde patlayacağını gösteriyor. İşte 2023 yılında T. Coreanae Borealis 2015'ten yana koruduğu bu parlaklığını bir anda kaybetti. Ve bilim dünyasına çok kısa süre içerisinde patlayacağının sinyalini vermiş oldu. Yani şu anda bu yıldız sistemi pimi çekilmiş bir bomba gibi patlamak üzere ve patladığında yalnızca birkaç günlüğüne maksimum parlaklığında kalıp ardından 80 yıllık uykusuna geri dönecek. O yüzden hayatınızda yalnızca bir kez görebileceğiniz bu nadir olayı henüz patlama yaşanmadan anlayın derim. Ayrıca birazdan bu patlama gerçekleştiğinde Türkiye'den nasıl ve ne tarafa bakarak bunu gözlemleyebileceğinizi paylaşacağım. Bir an önce nereye bakacağınızı bilseniz iyi olur. Çünkü 2023 yılında yaşanan patlama öncesi ani düşüş dönemi bize patlamanın ne zaman gerçekleşeceği hakkında önemli bilgiler sağlıyor ve sonuç gösteriyor ki çok fazla vakit yok. Çünkü bilimsel araştırmalar oldukça yüksek ihtimalle yıldızın 2025.5 artı eksi 1.3 aralığında patlayacağını gösteriyor. Yani yıldızın Haziran 2025'i merkeze alarak 1.3 yıl aralık içerisinde patlayacağını öngörüyor. Bu 2.6 yıllık aralık ise Mart 2024'ten Ekim 2026'ya uzanıyor. Ancak şu anda 2026 yılında olduğumuzu hesaba katarsak patlamanın en az yarım yıl geciktiği ve geçen her akşamın patlamaya aday olduğunu gösteriyor. İşte bu yüzden hazır olun diyorum çünkü bütün bilimsel işaretler ve yıldızdan alınan veriler patlamanın 2026 yılının ilk yarısında olmasının büyük olasılık olduğunu gösteriyor. Peki nereye bakmanız gerektiğine geçmeden önce son evre olan patlama aşamasını ve arkasındaki fiziği birlikte inceleyelim. Bütün bu madde aktarımı ve beyaz cücenin sınırlarının da zorlanması ile evrenin en güçlü patlamalarından biri gerçekleşiyor. Beyaz cüceye düşen kütle miktarı o kadar artıyor ki bu düşüş sırasında yoğunluk ve sıcaklık füzyon reaksiyonunun başlamasına neden oluyor. Ancak distten akıp yıllarca biriken madde o kadar çok yoğun ki sıcaklık milyar derecelere çıkmasına rağmen dejenere olmuş gaz yoğunluktan ötürü genişleyemiyor. Sınırlar zorlanıyor ve bum! En sonunda devasa yıldız katmanı dejenere olmaktan çıkıp büyük bir enerji salınımıyla patlıyor ve buna da astronomi dünyasında nova patlaması deniyor. Nova kelimesi yeni yıldız anlamına gelen new star'dan geliyor. Çünkü ölmüş olan bir yıldız bu patlamayla birlikte öylesine yüksek parlaklıklara çıkıyor ki sanki gökyüzünde yeni bir yıldız doğmuş gibi gözüküyor. Yıldız bu süreçte normal parlaklığının 3000 katına kadar ışıma yapıyor ve bu da onun normalde gözle görülmezken şehir içinden bile çıplak gözle görülmesini sağlıyor. Parlaklığı kutup yıldızı ile neredeyse aynı. Ancak bu bir patlama olduğundan yalnızca birkaç günlüğüne maksimum parlaklıkta kalıp bir hafta içinde de gözden kayboluyor. 80 yıl boyunca da bir daha gözle görülmüyor. Ancak uzun biriktirme dönemine girmeden önce yine enteresan bir olay oluyor. O da bilimsel kayıtlara göre 100 gün sonra ikinci bir patlama yaşanması olayıdır. Bunun nedeni patlamanın henüz ölmemiş olan kırmızı devin patlama sırasında bir yüzünün olağanüstü kızarıp ve tam 100 gün sonra bu aşırı ısınmış yüzünün dünyaya bakmasından kaynaklı. Ancak bu sistem oldukça uzak bir mesafede olduğundan bu ikinci parlamayı gözle görmek mümkün değil. O yüzden birincili kaçırmamak çok önemli. Şimdi gelin size bu patlama yaşandığında nereye bakmanız gerektiğini anlatayım.
Gökyüzünde doğrudan bir yıldızı bulmak aslında çok zordur. Ancak anlatacağım bu yöntemle bu yıldızı sanki gökyüzünde bir haritadan yol bulurmuşçasına etrafındaki yıldızları takip ederek bulabileceksiniz. Şu an 2026'nın başlarındayız. Bu demek oluyor ki kuzey tacı gece yarısından sonra doğu ufkunda yükselmeye başlıyor ve sabaha karşı tam tepemize ulaşıyor. Yani 2026'nın ilk 3 ayında patlama haberi gelirse kahvenizi hazırlayın, çünkü gözlem zamanı en iyi gece yarısından şafak vaktine kadar olacak ve bu süreç boyunca bu takım yıldızı tam tepenizde olacak. Ancak patlama 2026'nın yaz aylarına doğru olursa çok daha güzel bir imkan oluyor, çünkü bu takım yıldızı tam gece yarısında tepemizde olmuş oluyor. Gözlem için şehir ışıklarından kaçabilirseniz harika olur. Ama bu patlama o kadar güçlü ki açık bir havada İstanbul ve Ankara'dan bile çıplak gözle bu kozmik şöleni izleyebileceksiniz. Bu kozmik patlamayı gökyüzünde bulmak içinse şu adımları izlemeniz gerekiyor. Öncelikle hepimizin tanıdığı o meşhur Büyük Ayı takım yıldızını bir bulun. Büyük Ayı'nın sapındaki o kavisli yolu takip edin. Karşınıza gökyüzünün en parlak yıldızlarından biri olan turuncu dev Arcturus, yani çoban yıldızı çıkacak. Şimdi Arcturus'u bulduysanız bakışlarınızı biraz daha doğuya, gökyüzünün bir diğer süperstarı olan mavi beyaz parlayan Vega'ya doğru çevirin. İşte Arcturus ve Vega arasındaki o hayali çizginin tam ortasında küçük bir nal veya yarım daire şeklinde dizilmiş bir yıldız grubu göreceksiniz. Burası Coreana Borealis, yani kuzey tacı. Normalde bu tacın içinde sadece bir tane parlak yıldız görürsünüz: Alphecca. Ancak patlama gerçekleştiğinde Alpheca'nın hemen solunda sanki tacın üzerine yeni bir elmas yerleştirilmiş gibi T Coreana Borealis parlıyor olacak. Patlama gerçekleşmeden önce bu takım yıldızını ve konumunu bulmak konusunda pratik yapın derim. Ancak merak etmeyin, eğer buna vaktiniz yoksa yine günü geldiğinde telefonlarınızda mobil uygulamaları da kullanarak direkt bu takım yıldızını ve hatta doğrudan bu süpernova patlamasını bulabilirsiniz. Normalde bu patlama gözle çok rahat gözükür, ancak dilerseniz dürbün veya teleskop gibi araçlarla da bu ölümsüz ve tek seferlik deneyimi çok daha kaliteli yaşayabilirsiniz. Eğer böyle bir niyetiniz varsa kanalımda da bulunan amatörce çektiğim teleskop inceleme videosuna gidebilirsiniz ve oradaki teleskobu temin edebilirsiniz. Oldukça kullanışlı, işinizi görebilecek bir teleskop. Bu deneyiminizi de arşa çıkaracaktır. Hatta arşa çıkarmakta kalmayıp ikincil parlamayı da bu teleskopla gözlemeniz mümkün. Umarım vakti geldiğinde gökyüzü tertemiz olur ve gözlemlerimizi yaparız. Sakın hayatınızdaki bu tek seferlik şansı kaçırmayın. Herkese iyi gözlemler diliyorum. Yorumlarda buluşalım. Siz bu yıldız patlamasını biliyor muydunuz? Gözlemleyecek misiniz? Yorumlarda buluşalım dediğim gibi. Şimdilik benden bu kadar. Hoşça kalın.